Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Theta Healing eğitmeni ve fizyoterapist İlknur Cansu Koplay. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Hem Theta Healing hem fizyoterapist olarak, Theta Healing eğitmeni ve fizyoterapist olarak çalışma alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Şimdi fizyoterapist olarak benim zaten çalıştığım kas iskelet sistemi problemleri, yani boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, bel fıtığı, bel kanal daralması, bel kayması ya da kas iskelet sistemi problemlerinin tamamına bakıyoruz. Yani omuz, dirsek, el bileği problemleri, kalça, diz, ayak bileği problemleri gibi hepsine bakıyoruz. Bunların yanı sıra baktığım ve özelleşmiş çalıştığım alanlar var. Bunlar da migren, diz sıkma problemi, kulak çınlaması, vertigo gibi alanlar ve aynı zamanda özelleşmiş çalıştığım yine kadın sağlığı alanı var. Ve buralarda uyguladığım manuel terapi, fizyoterapide manuel terapi, Theta Healing'de de duygusal nedenler üzerine çalışma yapıyorum. Peki hocam, bu bahsettiğiniz, saydığınız hastalıklara manuel terapi nasıl bir etki sağlıyor? Biraz da buradan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi manuel terapide bizim uyguladığımız farklı yöntemler var. En başlıca olanlarından bahsedeceğim aslında. İlk başta tetik nokta terapisi olarak geçiyor. Kaslarda özellikle bulunan tetik noktalar üzerinde çalışma yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, çizgili kaslarımız normalde bizim paralel uzanıyorlar. Bizim yanlış kullanımımıza bağlı, bazen dışarıdan aldığımız darbelerle ya da hava değişikliğiyle bunların yapısında bozulmalar meydana geliyor. Ya da işte bu kan akışını engelleyen yapılar meydana geliyor. Topçuk gibi yapılar, baloncuk gibi yapılar aslında bunlar. Ne yapıyoruz? Aslında elle kası palpe ediyoruz. Yani kasın aslında uzanış şekline göre bakıyoruz ve oradaki tetik noktayı tespit ediyoruz öncelikle. Zaten kişi onu tespit ettiğimizde hafif bir hassasiyet hisseder. Daha sonrasında o noktada bazı tekniklerle, bazen elle, bazen cihazlar yardımıyla o tetik noktalarda çözülme sağlıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki aslında yeni keşfedilmiş olan diyelim ama çok uzun yıllardır bulunan fasya dediğimiz bir yapı var. Fasya kaslarımızın üzerinde aynı böyle sucukların, salamların etrafında böyle soyduğumuz bir yapı var ya. Evet, onun gibi zar. bizim kaslarımızın, iç organlarımızın ve kemiklerimizin dışında da böyle bir zar var. Ama bizdeki canlı. Şimdi bu yapıyı biz nasıl harekete geçiriyoruz? Normalde egzersizle, içtiğimiz suyla bunlar harekete geçiyor. Ama kaç kişinin hayatında egzersiz var derseniz sayılı olduğu için bu yapılar kayabilen yapılar. Ama ne oluyor? Belli bir süre sonra kayamaz hale geliyor hareketsizlikten kaynaklı ve artık burada birike fibroz doku dediğimiz halk arasında kulunç olarak bilinen bir yapı oluşuyor. Daha sonrasında zaten bu yapı yapıştığı için kaslar hareket edememeye başlıyor. İşte miyofasyal releasing dediğimiz uygulama, yani o fasyanın kaymasını sağlayan bir uygulama. Aslında çok durağandır yaptığımız işlem. Dışarıdan böyle çok durarak yaptığımız bir işlem ama baktığınızda inanılmaz bir etki sağlıyor. Nokta atışı yapıyorsunuz yani. Kesinlikle, aynen. Aslında bahsettiğiniz şey böyle etrafımızda, arkadaşlarımızda, eşimizde, dostumuzda çok fazla duyuyoruz işte. Hatta haftada bir tutulmaları oluyor. İşte boynum tutuldu, sırtım tutuldu vesaire. Bu bahsettiğiniz herhalde o üst üste artık oturmasından kaynaklı olan Aynen bir şey. öyle. Zaten fasyada da o tetik nokta dediğimiz şeylerde de genellikle kişi bana söyler ki ya hocam bir gün ağrım var, bir gün ağrım yok. Ya da işte 3 gün ağrım oluyor, 2 gün olmuyor. Yani fıtık, boyun fıtığı ya da boyun düzleşmesi gibi şeylerde genellikle ağrı artan bir seyirdedir. Evet. Yani bir gün olur, bir gün olmaz gibi değil. Ama fasyal ya da işte tetik nokta gibi durumlarda daha çok bir gün olur, bir gün olmaz. Bir gün acayip iyi olur, çok iyi uyanır. Bir gün çok yorgun uyanabilir kişi. Biz de zaten söylediği şeylere göre neye yöneleceğimizi anlamış oluyoruz. Yani benim aslında kişiyle konuşma sürem genellikle uygulama süremden daha fazladır. Analiz etmek. Onun aynen problemi nedir ve ben hangisi üzerinden ilerleyeceğim? Önce bunu bakarım. Yani daha fiziksel mi değerlendireceğim kişiyi? Fiziksel değerlendireceksem hangileri üzerinden gideceğim? Yoksa daha duygusal mı değerlendirmem gerekiyor? Yoksa ikisini beraber mi kullanmam gerekiyor kısmını ön değerlendirme kısmında anlıyoruz aslında. Sonrasında da tedavi sürecimiz başlıyor. Aynen öyle. Tabii ki bir de şey var, manuel terapi uygulamalarında manipülasyon, yani halk arasında yine kütletme olarak biliniyor. Acayip böyle sesi bile rahatlatan bir işlem aslında. Paylaşımlarda bile bu tarz şeyler geliyor. Şimdi bu neden önemli? Şimdi bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz birbiri üzerinde durmazsa eğer bizim
kaslarımızı istediğimiz güçte ve kuvvette kullanmamız mümkün olmuyor. Bu yüzden birazdan uygulama yapacağız. Uygulama sırasında da gözlemleyeceğiz bunu. Bu uygulama sırasında bakacağız ki yani gerçekten o eklemleri ve kemikleri hizalamak çok önemli. Biz ne yapıyoruz aslında manipülasyon işleminde? Omurgadaki ya da işte omuzdaki, kalçadaki ya da beldeki o hizalanmış ya bozulmuş olan hizalanmayı tekrardan eski haline getirmiş oluyoruz. Yani omurgada belirli bir kıvrımın olması gerekiyor ama rotasyonel durumlar da oluyor. Yani yan tarafa doğru kaymış olabiliyor. Bazen işte istediğimiz kıvrım oluşmamış olabiliyor. Bunu da zaten iyi bir gözlem yaparak ve bazı kas testleri yaparak bunu görmüş oluyoruz. Az önce şey dediniz yani gelen danışanlarla işte yarım saat, bir saat konuşuyorum. Bu esnada işte fizyoterapi mi kullanacağım yoksa duygusal bir Theta Healing mi kullanacağım? Peki bu ikisini nasıl kullanıyorsunuz? Bu ikisini nasıl kullanıyoruz? Çok güzel. Şimdi şöyle, aslında bazen ikisi otomatik olarak birleşiyor diyebilirim. Fasya çalışırken ve tetik nokta çalışırken bedende duyguların kodlandığı yerler var. Yani bazı duygular bazı yerlerde kodlanır, evet ama mesela kişinin boynuna dokunuyorum. Dokunmaya devam ettikçe, fasya hareketlenmeye başladıkça orada hangi duygu sıkıştıysa o duygu açığa çıkmaya başlıyor. Sadece boyun için değil, bacak çalışırken olur, bel çalışırken olur. Yani burada fasya çalışıyor ve tetik nokta çalışıyor olmak önemli. Kişi bazen ağlayabilir, bazen işte kahkaha atabilir, bazen öfkelenebilir. Bu tarz bir duygu boşalımı açığa çıkmaya başlıyor. Tabii ki boşalan hiçbir şey evrende boşa gitmemeli. Yani onun yerine muhakkak bir şey koymalısınız. O yüzden orada bir duygu boşalımı oluyorsa onun yerini de doldurmak gerekiyor. Burada da Theta Healing devreye giriyor. Şimdi kadın sağlığı çalışmalarında da aynı bedende çalıştığımız o fasyal problemlerin sonucunda da biz ne yapıyoruz? İşte fasya hareketlendirdik, bir duygu açığa çıktı diyelim. O duyguyu nötralize etmemiz gerekiyor ki kişi tamamen şifalanabilsin. Tek fiziksel kısmı iyileştirdiğimiz zaman kişi belli bir süre sonra tekrar fizyoterapiste ihtiyaç duyar. Yani bu bazen bir hafta olur, bazen bir ay olur. Ama Theta Healing ile bunu yaptığımız zaman aslında hem bizden bağımsızlaştırmış oluyoruz hem de kişinin yaşam kalitesini çok daha fazla etkinleştirmiş oluyoruz. Bunun ne kadar bir bütün olduğunu aslında bir uygulamayla gösterebiliriz. Ayakta yapabilir misiniz? Lütfen. Evet. Ben Bir kişiyi geleyim mi o alabilirim. zaman? Evet. Ben de merak da ediyorum. Evet, Bakalım aynen. neler Lütfen olacak. buyurun. Nasıl duralım? Kameraya doğru şöyle duralım. Baskın olan tarafımız hangisi? Yani güçlü olan, kullandığınız eliniz Sağ hangisi? elimi kullanıyorum. eliniz. Baskın olmayan eliniz üzerinde Sol. uygulama yapacağız. Aynen. Sol elinizi yana doğru açabilir misiniz? Tabii. Evet. Şimdi sanki karşıda bir şeye uzanıyormuş gibi eklemden. Evet, güzel. Şimdi bastıracağım. Siz burada tutun lütfen. Evet, gördüğünüz gibi tutamadı. Neden? Ben eklemi uzaklaştırdım. Yani kemiği olduğu yerden, omuz başını olduğu yerden uzaklaştırdığım için tutamadı. Şimdi omzunuzu şu şekilde geriye doğru alıp normal şekilde durmanızı istiyorum. Aynen. Lütfen burada güçlü bir şekilde tutun. Evet. Ben hiçbir şey yaptım mı? Yapmadım aslında. Her şeyi siz yaptınız. Aynen. Şimdi duygusal neden üzerinde nasıl çalışıyoruz? Biraz bundan, bir de bunun üzerinde örnek yapmış olalım. Şimdi kaslarımız bizim olumlu cevaplarda istediğimiz gibi çalışıyor. Olumsuz cevaplarda ise bizim istediğimiz gibi çalışmıyor. Yani istemsiz bir çalışma yapıyor. Şimdi bunu bir örnekle görmüş olacağız aslında. Sesli bir şekilde evet diyerek güçlü bir şekilde tutar mısınız? Evet. Gördüğünüz gibi kullanabiliyor. Şimdi sesli bir şekilde hayır diyerek güçlü bir şekilde tutar mısınız? Hayır. Gördüğünüz gibi tutamadı. Bir de yan taraftan daha iyi görünebilmesi için uygulama Şöyle. yapalım. Aynen. Şimdi öne doğru alabilir misiniz elinizi? Şimdi sanki bir şeye uzanır gibi birazcık öne doğru almanızı istiyorum. Burada güçlü bir şekilde tutun lütfen. Gördüğünüz gibi tutamadı. Şimdi omuz başınızı yine evet geriye doğru bir yuvarlak çizerek aşağı doğru almanızı istiyorum. Evet, biraz daha yukarı alalım ve burada tutalım güçlü bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sadece eklem hizalanması yaptık. Yani bizim o manipülasyon kütletme ile yaptığımız şey aslında bunların hizalanmasını sağlamaktır. Şimdi Theta Healing ile olan uygulamayı yapalım. Sesli bir şekilde evet diyerek güçlü bir şekilde tutun. Evet. Güzel. Şimdi sesli bir şekilde hayır diyerek güçlü bir şekilde tutun. Hayır. Gördüğünüz gibi tutamadı. Çok iyiymiş. Siz yönettiniz. Evet, aynen.
Bir küçük uygulama daha yaptıracağım. O da Tabii. aslında beynimizin ne kadar inandığında gerçekleştirebildiğini gösteriyor. Tekrar elinizi sola doğru açmanızı isteyeceğim. Her seviyede ben sağlıklıyım deyip tutar mısınız? Tabii. Ben sağlıklıyım. Güzel. Herhangi bir seviyede ben hastayım deyip tutar mısınız? Ben hastayım. Tamam. Peki her seviyede iyileşmem mümkün deyip tutar mısınız? İyileşmem mümkün. Evet. Şimdi bunu neden yaptırdım? Teşekkür ederim. Kişiler iyileşeceğine inanmazlarsa eğer, beyin buna inanmazsa bu sefer buna beyin bir şekilde blokaj oluşturuyor. Yani bir şey de iyileşiyor, daha sonra başka bir hastalık daha çıkabiliyor. O yüzden Theta Healing'de de bu sürecini destekliyoruz ki beyin de inansın ve hem süreci kısalsın hem de daha kalıcı hale gelsin için. Çok teşekkür ederim. Eşlik Teşekkürler. ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Bu bahsettiğiniz Theta Healing'i aslında kanserde de kullanılabilir. Çünkü kanser Evet. hastalarında biliyorsunuz bağışıklık sistemindeki en önemli faktörlerden bir tanesi psikolojik olarak inanmak. Evet. Eğer kişi iyileşeceğine inanırsa demek ki Theta Healing'i gerçekten şimdi ilk defa daha olumlu anlamda anlamaya başladık. Güzel bir örnekleme Evet, oldu. çok Theta güzel Healing'i ilk defa anladık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Bugünkü program konumuz Theta Healing eğitmeni ve fizyoterapist İlknur Cansu Koplay'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.